Lovers 90 herkese merhaba, ben Günay. Ben de Güneş. Nobody isimli filmi izledik. Türkçe'ye nasıl çevrilmişti bu film? Önemsiz biri. İsme yanılmayın, gayet güzel aksiyon sahneleri olan ve hızıyla kendini de izleyiciyi de ekranda tutmayı başarabilen bir film olduğunu söyleyebilirim. İlk olarak sen ne düşünüyorsun? Yani bir beklentiyle izlemedim açıkçası. Adamı tanıyorum. İşte Breaking Bad'den herhalde tanıyoruz. Aynen. Değil mi? Sonra da Better Better Call Call Saul spin-off'unda oynuyordu. Bob Odenkirk. Onu görünce yani dedim bir bakalım yani, ben bunu kaçırmışım. 2021 yapımı bir filmmiş. Ya evet, ben de internette böyle bir otobüs sahnesi var. Çok dolandı o sahne ve hangi film olduğunu bilmiyorum ama güzel sahneymiş deyip hep görüp ve izleyip sonra o filmi hiç izlemedim. Ve ilk defa bugüne denk geldi. Ben de ilk defa bugün izlemiş oldum. Evet yani çok bir beklentiyle izlemedim ve bayağı iyi bir filmmiş. Yani. Bayağı iyi bir aksiyon filmiymiş. John Wick'i seviyorsanız bunu daha çok seversiniz. Çünkü oradaki tek düzelik burada yok mesela. Bu daha altı doldurulmuş. Evet. O fantastik öğeleri çıkartılmış. Daha günümüz ve bizden. İlk sahnelerde falan 9-5 çalışan, Evet. 8-5 çalışan beyaz yaka kendinden çok şey Hayattan bulacağı bunu almış adam. anları da göreceksiniz. Evet. Yani kendinden bile bir şeyler bulabileceğin bir John Wick hikayesi. John Wick diyoruz çünkü izlerken de zaten bazı sahnelerin lan John Wick'i andırıyor lan bu dedirttiriyor insana ve bunun haklı da bir sebebi var. Çünkü neden? Evet, yazar kadrosu ve yapımcı. Evet, dediğin gibi yani iki parçadan John Wick'ten alan isimler var ve hatta bunları da vizyonda katmışlardı diyebilirim. Hem ikisindeki paralelliği vizyon olarak görebiliyorsunuz. Evet, nasıl söyleyeyim? Sanki tür olarak aynı filmmiş gibi. Ama John Wick daha bir fantastik bir evrende, bir Marvel evreni gibi bir kendi dünyasında geçen bir hikaye. Buysa komşunuz bile olabilecek bir adamın hikayesi ama işte arkaya bir altyapı koymuşlar. Bob Odenkirk de çok iyi oynamış. Ya çok evet. iyi oynamış Nobody karakterini. O stoik hali ve stoik halinden çıkışı falan çok garip, böyle güzel olmuş. Çok iyi oynamış. Ben çok beğendim. Böyle yan karakterleri de güzel doldurmuşlar. Evet. Şey de diyebilirsin, hani mesela John Wick'i böyle yapalım deyip bir kenara koydukları bir yan hikaye olabilir mi bir acaba? plan Evet. olabilir mesela. John Wick böyle de olabilirdi. Çünkü burada da bir kaza sonucu Rus mafyasına bulaşıyor. Evet. Şans eseri Rus mafyasına bulaşıyor. John Wick'te de aynıydı. Aynen. Şans eseri Rus mafyasına bulaşıyordu. Burada da aynı şey oluyor ve olaylar gelişiyor. Ya sanki ya o ya bu ikisi birbirinin böyle scrap hikayesinden yaratılmış bir Evet, şey gibi. bu arada küçük Aynen. bir spoiler vermiş oldum çoktan ama uyarıyı Aynen. verelim bence. Yani spoiler uyarısını da verelim aynen dediğin gibi. Hani izlemediyseniz izleyip gelin ama zaten hani 2021 yapımı bir film olduğu için biraz geriye döndük yine. Bunu zaten kült filmler kısmında paylaşma sebebimiz o. Biraz geçmişler. Ya bizim kült film dediğimizde bakmayın bu köşeye. Yani Biz bölümün burada- adı Bölümün adı o. Bize kült bize kült. Hatta Bize kült. belki bölümün adını bu şekilde de değiştirebiliriz. Bilmiyorum. Neyse. Hikayeye dönelim. Senden kısaca bir plotu alalım. Zaten ufak bir çıtlattık. evliliğinde sıkıntılar olan iki çocuklu bir fabrikada, yani bir ofiste beyaz yaka çalışan bir adamın böyle sıkıcı hayatını görüyoruz. İşte eşiyle arası yok. Neredeyse hiç konuşmuyorlar. Çocukları çok bir kızı seviyor ama büyük oğlu mesela saygısını kaybetmiş. Adam böyle çok pasif. İşte her konuda kalan bir adam. Onun böyle hayattan bıkma mücadelesini izliyoruz. Yani bıkmış hayattan. Evet. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe sürekli aynı şeyler oluyor. Sürekli çöp kamyonunu kaçırıyor. Sürekli aynı kahve makinesinden kahve içiyor. Sonra bir gün, bir akşam yine işte hani karısıyla konuşmadıkları, ayrı ayrı yattıkları yataklarında bir günde, bir gecede eve iki tane hırsız giriyor. Bu iki hırsız evde nakit, para, değerli şey arıyorlar ama evde de çok değerli bir şey yok. En son uyanıyor hani adam. Zaten çok uyku tutmuyor. Uyanıyor. Oğlu da uyanıyor onunla birlikte ve ondan para istiyorlar. Para yok diyor. Şuradaki bozukluklar var diyor. Kolundaki saat diyor. O da diyor hani benim için değerli. Alıyorlar. O bozuklukları da alıyorlar ve gidiyorlar. Adam bu arada oğlu da bir mücadeleye girişiyor ama oğluna yapma diyor. Aynen, engel oluyor. Engel oluyor. Aman diyor, yapma bir şey diyor. Bırak onları gitsinler diyor. Adam yine pasif davranıyor. Nasıl Ya, girdiklerini görüyor. Buraya kadar izlediğinde adamı zannediyorsun böyle. Ya, Sünepe. sünepe, korkak bir herif falan Korkak. diyorsun. Hani Aynen. belki ufak bir yumruk atabilir ama başına geleceklerden korktuğu için Aynen. biraz da hani zararı engellemek için çok atik davranmayan biri. Hani mantıklı, bilindik bir adam gibi geliyor. Sonra artık iyice sinirleniyor. Yani hayata karşı sinirleniyor ve kızı diyor ki Benim kedicik bilekliğim benim yok. kezcikli bilekliğim yok diyor. Nerede bırakmıştın en son diyor. İşte şu bozuk paraların içindeydi. Onu da mı çaldılar baba deyince ve bu adam da şalter atıyor. Zaten ailede en çok onu seven o çocuk ve o adam böyle dolup şlaks Hani diye onu yapıyor. da
yani onu da hayal kırıklığına, Evet. onu da yüzüstü bıraktığı düşüncesi peydah olunca ve bir anda şalter atıyor ve bir anda adamın profil çıkarttığını, Evet. aslında gördüğünü, silahın modelini yandan gördüğünü, kabzasına bir bant bağlı Evet. olduğunu, İçinin boş olduğunu. Evet, aslında silahın boş olduğunu fark ettiğini, yürüyüşlerinden kaç yaşında olduklarını tahmin ettiğini, koldaki dövmeyi hafızasına kazıyıp çizdiğini görüyoruz. Yani adam bir anda böyle profesyonel bir Aynen. sanki polis, asker gibi bir şey çıkıyor ortaya. Öyle bir izlenim bırakıyor Evet. sende ve araştırmaya başlıyor. Araştırırken bir dövmeci de veteran biri, böyle sert bir yer. Babası bu arada eski FBI emeklisi. Aynen. Babasını bu arada Christopher Lloyd oynuyor. Evet, Back to the geleceğe dönüş. Future doktor. Yani doktor oynuyor. Yaşlanmış ama ben bu filmde iyi gördüm onu. Evet, bence de yani Bayağı sahneleri de iyiydi ya. Ben bu mesela arada. ilk sahnelerinde hani oturuyordu ya. Aha. Hani artık hareketli, Kalkmayacak ayakta bir falan sahne dedim. çekemediği için Aynen. bütün sahnelerini oturarak çekiyor zannettim. Sonunda aksiyonu koydular, Evet yani ya. aksiyonun içindeydi. O bir FBI'den emekli olmuş bir adam. Onun FBI kimliğini alıyor. Onunla birlikte gidiyor. Bak diyor, ben bir araştırma yapıyorum. Bu dövmeyi kim yaptın falan. En sonunda buluyor orada. Ama onun bileğindeki dövmeyi görünce veteran korkup kaçıyor. Yani Evet. bu adamın tehlikeli biri olduğunu anlıyor ve ona saygı duyarak hemen söylüyorlar yerini. Orada gidiyor. Ama yani çok basit. Yani aç oldukları için soygun yapan iki kişiye rastlıyor. Ve yani çok da onlara bir şey yapamıyor. Bir iki vuruyor falan adam ama Evet. bebekleri falan var. Acıyor. Otobüse biniyor işte. Otobüs Aslında sahnesi. hikaye burada başlayacak zannediyorsun ama hayır. Başlamıyor. Tesadüfen otobüste "Üf, lanet olsun" derken kendine şey diyor. Evet ya, Allah bir kapıyı kapatıyor ama Ha, bir bir kapıyı kapıyı açıyor. O kapıyı lütfen aç. Evet. Otobüs şoförü, yani 5 tane böyle serseri kaza yapıyorlar. Sonra otobüse binmeye çalışıyorlar. Şoför açmıyor. Kapıyı aç, lütfen aç, lütfen aç diyor. Açıyorlar, böyle herkese musallat oluyorlar. Evet. Bu adamı dövmeye kalkıyor falan. Orada adamın gerçek şeyini görüyoruz. Yani muhteşem bir sahne. Ya ben zaten daha önce de şey dedim, hani tamam ben bu filmi hatırladım. Sanırım bu sahne o filmden dediğim sahneyi izledik orada. Evet, O otobüs muhteşem sahnesi. bir sahne. Şeydeki tek düzelik yok ve silah yok. Hani John Wick'teki o Evet. silah, sürekli silah olması, burada Pat silah pat yok. pat pat falan yok. Burada daha çok böyle dar alanda müthiş alanda. bir kavga. Evet, otobüsün içine çekmişler Evet. bütün sahneyi. Acaba kaç haftada çektiler bu sahneyi? Ondan sonra oradan biri, o dövdüğü insanlardan biri Rus mafyasının kardeşi çıkıyor. Rus mafyasını görüyoruz. O karakter de inanılmaz iyi. Nasıl böyle kendi barının kapısından içeri girecek kulübünün. Aynen. Yanlış döndün diyor. Yolun ortasından banketten geri dönüyor. Yürüyor böyle arabalar geçerken. Sağa soluna bir kere bile bakmıyor. bile yani. Böyle eğlenceli bir karakter. Bu arada o da bıkmış. Evet, o da hayattan bıkmış, bu hayattan. Onun da şey olduğunu anlıyoruz. Rus mafyasının emeklilik fonunu koruyan mafya olduğunu anlıyoruz. O tabii işte bu koruma görevini üstlendiği için zaten pozisyonu sürekli tehlikede. Kardeşine bir şey yapıldığı için onun öcünü almak zorunda hissediyor Aynen. kendini ve musallat oluyor. Film de zaten bundan sonra başlıyor. Tamamen aksiyon. Tamamen sonrası. aksiyon bundan Aynen. sonrası. Ailesine musallat oluyorlar, babasına. Kardeşi var bir tane siyahi, ona. Aynen. Yani onu da sonda göreceksiniz. Filmin Sniper. sonunda. Sniper olduğunu. Zaten gizli tutuyor kimliğini bütün film boyunca. Ara ara böyle bir radyo, telsiz radyo gibi bir şeyden sohbet ettiği birisi var o. Evet, o. Bayağı ondan sonrası iyi zaten. Anlatmaya da gerek yok. Full aksiyon. Çok iyi aksiyon. Bu arada filmi izlerken söylediğin şey doğru. Richard-vari bir hava var. Aynen. Richard'ın ilk sezonundaki final Evet. final bölümünün geçtiği yerdeki depo aksiyon, sahnesi. depo sahnesine Aynen. çok benziyor Aynen. o sahneye. O da iyi. Evinde geçen bir sahne var. Eve bunu almaya geliyorlar. O çok iyi. Evdeki sahne müthiş ya. O ben Müthiş. depo sahnesinden çok evdeki sahneyi daha çok beğendim. Yani otobüs sahnesi benim için peak. Ev sahnesi 2, depo 3. Ondan sonra alıyorlar bunu, araba sahnesi 3 kişiye karşı. Araba da var. Şeyden çıkıyor. Bagajdan. Bagajdan Of. çıkıyor. Abi çok fazla sahne var. Var. Şey sahnesi de çok iyi. Neydi o? Baskın. Paraları yakma yakmasa muhabbeti. muhabbeti. Wow. Onu böyle çok hızlı çekmişler. Aynen. Ama bence o da çok iyi bir sahne. Evet evet. Orada arkada çalan müzik de çok güzel oluyor. Bu arada sahne. filmin müzikleri efsane. Ya her sahnede, her aksiyonun kendi müziği var. Hepsi çok iyi. Zaten en son depo sahnesinde de You'll Never Walk Alone çalıyor. Evet, çok iyi. Yani her şey. sahnede bir sahneyi de izah eden bir şarkı var. Yönetmenin müzik klibi yönetmenliği Evet. var, kariyeri var. Yani o sanki etki etmiş. Hani müziği nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. Müziği aksiyona yedirmiş. Yedirmiş, bayağı Aynen. yedirmiş. O müziğin hareketlendiği yerlerde sahnelerin hareketlenmesi Evet. falan, onlara dikkat ederseniz çok iyi yapmış. Ya onu. John Wick'te mesela eksik olan şey o. John Wick'te bir aksiyon sahnesi varken arkadaki müzik cupbudu cupbuk cupbudu. Evet, cupbuk, orada çok cupbudu, tekno. cupbuk. Tempolu bir müzik var ama sahneyle bir alakası yok. Daha çok ekranı izliyorsun. Biraz koparıyor bazı yerlerde o. Burada mesela aksiyonla dalgalanıyor Evet, müzik.
müzik. Dediğim gibi hani yönetmenin müzik klibi yönetmenliği kariyeri burada bayağı etkili olmuş bence. Aynen. Onun dışında yani böyle çok konusu dediğiniz şey çok iyi mi ama oyunculuklar çok iyi. Ya konu yok. Konu belki puanı kırabileceğimiz yer konusuzluk olabilir. Ama yani işte bu filmde yani nasıl bir konusu olsun? Zaten Evet. gizemli olmak zorunda. Aynen. Adam nobody Aha. yani. Her şeyi anlatamaz sana. Aynen. Yani adamın aslında ne iş yaptığını bile daha doğru düzgün tam anlamadık geçmişinde. Film bitti, bilmiyoruz ne yaptığını adamın. Ya işte diyor ki Evet. ben diyor 3 Evet. harfli organizasyonlarda müfettişlik yapıyordum. Yani müfettişlik dediği şey de onlardan suç işleyenleri, para çalanları bulup arkada delil bırakmadan yok etmek olduğunu anlıyoruz. Ben Ve kimseyi tutuklamıyordum diyor yani. evet, kimseyi tutuklamamış yani kariyerinde. Evet. Ne yaptığını siz anlayın. Öyle bir görevi var ve muhteşem bir bağlantı kurmuşlar. Geliyor konuşmak istiyor ya şeyle, Rus mafya babasıyla. Aynen. Yulia'yla. Yulian'la konuşmak istiyor. konuşmak istiyor. Onun bar demeyelim de Kulüp. gece kulübüne. Gece kulübü. Gece Ha. kulübüne geliyor. Diyor ben diyor buraya show için gelmiştim falan diyor. Neyse o sahne de çok iyi. Parmağında Claymore'la geliyor ya, bağlamış. O şey de çok iyi. Neydi o hani çıkıyor oradan. Aa, finger orada bir cross araba bekliyor. sahnesi daha var ya. Ne olur Tabii. beni takip edin. Ne olur beni takip edin diye bekliyor orada. Bence yani takip edin diye mi bekliyor yoksa takip Bence, etmese bence de... kesinlikle takip edin diye Evet, takip bekliyor. edin diye bekliyor herhalde değil mi? Çünkü o fabrikayı o hale Evet, getirmezdi yani. aynen. Komple. Ona getiriyor. Sonra işte o takip sahnesi yine çok iyi. Evet ya çok fazla. Aksiyon sahnelerinin tamamı çok iyi. Yani. Sonda da depo sahnesi. Depo Evet. sahnesi zaten Reacher sezon 1 Aynen. final bölümüne çok güzel gönderme yapıyor diyemem çünkü bu daha eski olduğu için. Evet, belki onlar esinlenmiş. Onlar esinlenmiş. diyebiliriz. Yani güzel. Aynen. O da bayağı iyi. Orada da mesela çok görmediğim silaha GoPro takmalı. Evet, bir sahne var. Kaç take'te aldınız acaba onu? Böyle silahı işte o siyahi arkadaşına fırlatıyor ya. Merminin bittiği bilmem ne. Ya o silahın dönüş ve GoPro ile beraber onun eline giriş Yani sahnesini bence AI ile yaptıklarını sanmıyorum AI o kadar ama gelişmiş. CGI'ımsı bir şey olabilir ama AI o kadar gelişmemişti o dönemde ama CGI olabilir bir kısmında. Ama hani dönme sahnesindeki görüntü iyiydi o yüzden. ya bana bir şey diyemeyeceğim. GoPro'luk bir sahneymiş gibi geldi, bilmiyorum. Yani bir bilen varsa altı yazsın, çok güzel bir Çok sahneydi. güzel. Ondan sonra final oluyor işte. Zaten işte buradan kurtuluyor. Yani 3 ay sonraya gidiyor. Hani yeni bir yeni bir ev bulmaya bakarken çalışıyorlar. telefon geliyor. Aynen. Bodrum'u tekrar kurmamız lazım falan. Aynen. Hani güzel. Polisin karşısındaki sahne de çok güzel. Kediye böyle Evet, ton ton balığı açıyor. açıyor. Kimsin sen ya falan diyor. Telefon geliyor. Okey oluyorlar. Şey bir de depoyu, bu Rus mafyasının emeklilik fonunu yok ediyor ya, orada bir tane tablo aldı. O Evet, tablo o nasıl tablo- sağlam çıktı O bilmiyorum. tablayla adam. gidiyor. Otobüs sahnesinde Aynen. saatini saklıyor, bir yere Evet. koyuyor falan kırılmasın diye. Mesela o saat benim için önemli diyor ama Aynen. nedenini bilmiyorum. Nedenini Yani bilmiyoruz. onları güzel yapmışlar. Böyle gizlemiş karakterini. John Wick'te de var o. Burada Yani- da yapmış. Şeye güvenmişler, yapıma güvenmişler. Yani izleneceğine güvenmişler. Bunun devam edeceğine de güvenmişler. Ve ileriki filmlere bir hikaye bırakmak istemişler ki bunun ikincisi de çekilmiş 2025'te. Evet, tuttu Aynen. 2000. Bence ikincisi de olur mu diye bakmadılar. Çünkü John Wick de belki de yani ikincisi olur mu diye bakılarak çekilmiş filmler değil. Ben bilemedim. Yani tutunca hadi devam edelim. Zaten aklımızda Aynen. bir sürü şey vardı gibi olmuş. Bu da zaten dediğim gibi bir John Wick eskisi gibi. Evet. Hani John Wick bu da olabilirdi. Aynen, yani ikisi böyle aynı evrende geçmese o kadar böyle farklı Oturuyor. evrenin John Wick'iymiş gibi ki, ama John Wick değil yani. Evet, bambaşka Değil, bir adam bambaşka bu. bir karakter. Aynen. Ama yani konu aynı şekilde akıyor. Evet, Şeyde akışı konuşmuştuk yani bir tane dizi için One Tree Hill'e çok benziyor diye. Bu bunun eskizi olabilir demiştik. Ha, yani. evet. Hani onun gibi. Hani Aynen. zaten yazarlar da aynı olduğu için, prodüktör aynı olduğu için. Hadi bunu da çekelim demişler. Bu da Olabilir. tutmuş. Bu da tutmuş yani ve ikinciyi de çekmişler zaten. Filmle ilgili de söyleyebileceğim tek şey, ya bunu kesinlikle böyle aksiyon sever biriyseniz Evet, ya, kesinlikle izleyin. Klasik aksiyon Aynen. seviyorsanız, klasik aksiyonun içine işte John Wick vari biraz kan, biraz girmesinden de artık çok şey yapmıyorsanız. Sıfır siyasi politika, Evet. sıfır böyle Yani mesaj falan içeriği, hiçbir şey yok. dümdüz aksiyon. Düz eğlence. Az bir şey adamın kendi hikayesi, az bir şey oradan buradan mafya hikayesi. Dümdüz eğlence filmi, çok güzel. Evet, aynen baştan sona eğleneceğiniz, müziklerini seveceksiniz. Hani diyeceksiniz ben müzikleri listeme alayım falan Aynen. diyeceğiniz. Güzel yapılmış. Ben çok eğlendim. Sıfır beklentiyle izledim. Çok memnun kaldım. Yani izleyiciler de beğenmiş. Bu tip filmlerin yüksek puanıdır 7.5. Evet, 7.5'unu yani almış. bu böyle bir Aynen. film için 7.4 yüksek bir puan Aynen. bence de. O yüzden ben kişisel olarak 8-8.5'u çok rahat zorlar. Evet, Konusuzluğu 8'i biraz görür. böyle puanı kırar. Onun dışında çok keyifli, Aynen, çok güzel bir film. 7.5 Evet. 8 ben de veririm yani.
Yani eğlendim. Evet, güzel bir film yani. Ekleyecek de bende aslında çok fazla Evet, bir şey ben de yok. tamam. Sende de yok. O halde arkadaşlar bir sonraki film incelememizde görüşmek üzere. Böyle random filmler izlemeye devam edip bir anda size kült filmmiş gibi yedirmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bir incelemede görüşmek üzere. Yorumlarda bekliyoruz. İzlemek istediğimiz böyle bir şeyler varsa, film hakkında yorumlarınız varsa veya izleyip gelip bir de tekrar böyle bizden dinlemek istediyseniz altta sizi sohbete bekliyoruz. Hoşçakalın. Hoşça kalın.